Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalından merhabalar. Bugün sizler için kırılma çatlama olmayan mini cheesecake, porsiyonluk cheesecake tarifim var. Bu tarif ile en güzel cheesecake'leri yapabilirsiniz istediğiniz sosla. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle tabanı için 2 paket burçak bisküvi artı olarak 5 paket burçak bisküvi ekleyelim ve robotumuzdan ince bir şekilde çektirelim. İnce çekilmiş bisküvilerimiz olduktan sonra hemen bir çay bardağı ölçüsünde ceviz ekleyelim. Ceviz yerine dilerseniz fındık da ekleyebilirsiniz. Fındıklı da çok güzel olur. Cevizi de çok güzel olur. Cevizi de çektikten sonra hemen içerisine 120 gram eritilmiş tereyağımızı ekleyelim ve karıştıralım. Bu aşamada erittiğimiz tereyağımızı bisküvilerin üzerine her yerine gelmesi için ara ara azar azar dökerek karıştırıyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra bisküvili alt tabanımız hazır. Hemen bir tepsinin üzerine muffin kalıplarımızı dizelim ve her birinin içerisine bir yemek kaşığı, dolu dolu bir yemek kaşığı ölçüsünde bisküvili harcımızdan dökelim ve bir çay bardağının alt kısmından faydalanarak bisküvileri düzgün olması için ezelim. İlk önce tepsime 24 adet muffin kalıbı yerleştirdim ama hem iç harcından hem de bisküvili harçtan kaldığı için 3 adet daha muffin kalıbı yerleştirdim. Yani toplamda 27 adet mini cheesecake elde ettim. Ne bisküvili harçtan ne de cheesecake harcından kalmadı. Tam 27 adet bu ölçülerle çıkıyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen cheesecake harcımızı yapmaya başlayalım. Cheesecake harcının malzemeleri için önden labneyi mutlaka oda sıcaklığında bekletelim. Ve yumurtalarımızı oda sıcaklığında bekletelim. Cheesecake harcımız için öncelikle 3 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. 1,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Benim tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Toz şekeri ve yumurtayı el çırpıcısıyla yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpalım. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra 300 mililitrelik ölçüsünde paket kremamızı ekleyelim. Yani bir paketi tam ekliyorsunuz 200 mililitreyi, diğer paketin de yarısını ekliyoruz. Yarısını da üzeri için kullanacağız, çikolatalı sos için. Tekrardan çırpıyoruz, bir 2-3 dakika kadar daha çırpalım. 700 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz labne peynirimizi ekleyelim ve el çırpıcısıyla tekrardan çırpmaya devam edelim. San Sebastian cheesecake veya bu şekilde tabanı bisküvili olan cheesecake'leri yaptığımızda en önemli ortak püf noktası kesinlikle mikser kullanmadan el çırpıcısıyla çırparak hazırlamak. Bu aşamada lütfen sabırla el çırpıcısıyla her malzemelerimizi koyduğumuz zaman en az 2-3 dakika kadar çırpalım. Bir paket toz vanilya ekliyorum. Bir paket toz vanilyanın ölçüsü 5 gramdır. Bir yemek kaşığı un ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastanız yoksa eğer buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Cheesecake'imizin harcını hazırladıktan sonra bir süzgeç yardımıyla uygun bir kabımızın içerisine hazırladığımız cheesecake'imizi dökelim. Süzgeçten geçirelim. Süzgeçten geçiriyoruz ki içerisinde kalan ufak tefek un parçası, katı parçalar varsa eğer onları eleyerek cheesecake'imizin hem daha parlak görünmesini sağlıyoruz hem de çatlamadan tam kıvamında lezzetli bir cheesecake harcı hazırlıyoruz. Bu aşamayı lütfen atlamayalım, mutlaka ama mutlaka süzgeçten geçirelim. Gördüğünüz gibi süzgecin üzerinde de zaten biraz katı maddeler kalıyor. Hemen güzelce süzdükten sonra karıştırıyoruz. Bisküvili hazırladığımız muffin kalıplarımızın üzerine cheesecake harcımızı döküyoruz. Kıvamı bu şekilde akışkan kıvamlı olacaktır. Hemen muffin kalıplarımı teker teker alıyorum ve cheesecake harcımdan döküyorum. İsterseniz benim yaptığım gibi mini muffin kalıplarında mini cheesecake'ler hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk misafirleriniz geldiği zaman gerçekten bu şekilde çok ideal oluyor. Ya da kelepçeli kalıpta da bir bütün pasta olarak da hazırlayabilirsiniz. 28 santimlik kelepçeli kalıpta yapabilirsiniz.
Karışımımızı bütün kaplarımıza pay ettikten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fansız fırınımızda cheesecake'lerimizi pişireceğiz. Fırının en alt bölümüne su dolu kase veya benim yaptığım gibi küçük bir tepsinin içerisine su dolduralım ve yerleştirelim. Cheesecake'ler bu sayede asla çatlamayacaktır. Bu da en önemli püf noktasıdır. Şimdi ben fırınıma koyuyorum. Yaklaşık 20 ila 25 dakika aralığında pişiriyorum. 20 dakika olduğunda kontrol edelim. Eğer cheesecake'lerinizde hafif çatlama görürseniz kapağı açık, tepsiyi sallayın. Salladığınızda cheesecake'ler zaten sabitse pişmiş demektir. Kızarana kadar beklemeyin lütfen. Beyaz kalsın. Ondan sonra fırından alabilirsiniz. Çikolata sosumuz için 100 gram ayırdığımız sıvı kremamızın içerisine 150 gram sütlü çikolata dökelim ve ocağı kısık bir şekilde ayarlayarak, karıştırarak kıvam alana kadar hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çikolata sosumuz hazır. Sıcakken çikolata sosumuz çok akışkan olabilir ama bekledikçe, soğudukça çikolata sosumuz kıvam alacaktır. Şimdi ben yarısını Antep fıstıklı hazırladım, yarısını da çikolatalı olarak hazırladım. Kullanmış olduğum Dubai Antep fıstıklı kremadır. Bu krema hazır olarak marketlerde de veya online olarak da satış yapılan mağazalarda bulabilirsiniz. Dilerseniz sade olan Antep fıstık kremasıyla da yapabilirsiniz. Veya kendiniz de Antep fıstık kremasının içerisine kavrulmuş kadayıf ekleyin ve karıştırın. Kadayıflı Antep fıstıklı kremayı elde etmiş olursunuz. Hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuz soğuduktan sonra ve cheesecake'lerimiz de ılıdıktan sonra hemen üzerine dökelim. Ben 10 tanesini çikolata soslu yaptım. 17 tanesini de Antep fıstıklı kremalı yaptım. Dilerseniz orman meyveli olarak, vişneli olarak veya farklı meyve soslarıyla da hazırlayabilirsiniz. Sosumuzu döktükten sonra üzeri için pirinç Antep fıstığı kullandım ve toz Antep fıstığı kullandım. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde sade olarak bile tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık, ev yapımı, tertemiz ve çok lezzetli cheesecake'ler elde ettik. Bu tarifi bir deneyin. Tam ölçülü, tam kıvamında cheesecake tarifidir. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi yakından sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirelim. Sonrasında servis edebilirsiniz. Ben genelde bu şekilde yaptıktan sonra buzluk için mutlaka çoğunu koyuyorum. Aniden gelen misafirler için, özellikle Ramazan ayı da yaklaşıyor. Ramazan ayında iftardan sonra hem böyle fresh, hafif tatlı sunmak için hemen dondurucudan çıkarıp 15 dakika sonrasında servis edebilirsiniz. Ama bence buzluktan çıkarıp direkt yemesi bile çok güzel oluyor. Cheesecake'i pişirip soslarını da döküp dondurucuya atıyorum. Canım ne zaman isterse veya misafirlerime ne zaman ikram etmek istersem birer tane çıkarıp tüketiyoruz. Dondurucuya koymadan önce her birinin üzerini streç filmleyelim ve mutlaka buzdolabı saklama kaplarına koyup sıkıca kapaklarını kapattıktan sonra muhafaza edelim. Ciddi söylüyorum, tazesinden hiçbir farkı olmuyor. Aksine buz gibi çok güzel oluyor. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Yakından bıçak yardımıyla sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi görmüş olacaksınız. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.